Kabuslar Durağı'na hoş geldiniz. Gece yarısı gelen ziyaretçi. Her şey olağan bir şekilde başlamıştı. Murat, küçük bir kasabada yaşayan huzurlu bir adamdı. Akşamları işten döndüğünde lezzetli yemeklerin tadını çıkarır, ardından karısına sarılarak televizyon seyrederdi. Hayatındaki en büyük zevk bu anların dinginliğinde saklıydı. Ancak bir akşam tüm düzeni alt üst oldu. O gece İş yerinden döndüğünde karısı Leyla'nın evde olmadığını fark etti. Leyla, uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla birlikte vakit geçireceğini ve belki sabahlayacaklarını söyleyip yola çıkmıştı. "Eğer sen de katılmak istersen haberleşiriz canım," demişti. Murat, evin sessizliğinde yalnızdı. Yorgundu ve sadece ayaklarını uzatmak istiyordu. Kasaba, derin bir uykuya dalmış gibi sessiz ve huzur doluydu. Keyifle, yalnız olmanın verdiği huzurla televizyon karşısına geçti. Bir dizi izlemeye başladı, ancak bu sıradan akşamın sonu düşündüğünden çok farklı olacaktı. Bir süre sonra, saat gece yarısını geçtiğinde evin kapısının sesi duyuldu. Murat kafasını çevirdi. "Leyla," diye düşündü. Kapı ani ve sert bir şekilde çalınmıştı. Bu kadar geç saatte kimin geldiğini merak etti. Kapıyı açtığında kimseyi görmedi. Verandadaki ışıkları açarak dışarıya göz attı. Bahçe ve sokak bomboştu. Yağmurun sesleri, rüzgarın hışırtısı ve gece kuşlarının garip cıvıltısı ortalığı kaplamıştı. İçinde bir şeylerin ters gittiğine dair güçlü bir his vardı. Ama bu düşünceyi kafasından atmak için kendini zorladı. Murat, televizyon izlerken zaman zaman kapıya bakıyordu. Her seferinde herhangi bir hareket görmüyordu. Ancak uykunun tatlı kollarına düşerken yeniden bir ses duydu. Penceresinin kenarına vuruluyordu. Ürkekçe dönüp pencereye baktığında karanlıkta bir şeylerin hareket ettiğini fark etti. Dışarıdaki karanlıkta bir silüet belirdi. Bu Leyla değildi. Yavaşça ve dikkatlice pencerenin önüne yaklaşıp dışarıya bakmaya çalıştı ama hiçbir şey göremedi. Yavaşça perdeyi çekti. Karanlık her şeyi gizliyordu. O an telefonu çaldı. Telefonu eline aldığında Leyla'nın numarasından gelen bir mesaj gördü. "Kızlarla çok eğlendik. Şimdi yatıyoruz. İyi geceler canım. Seni seviyorum," yazıyordu. Murat, mesajı okuduktan sonra biraz rahatlamıştı. Ama o geceki sessizlik onu rahatsız etmeye devam etti. Gece yarısı 2:30 olduğunda tekrar bir ses duydu. Kapının önünde bir şey vardı. Ancak bu sefer ses önceki gibi sert değildi. Tıkır tıkır sesler duyuluyordu. Sanki biri evinin önünde yavaşça dolaşıyordu. Murat, gözlerini bir an için kapatarak derin bir nefes aldı. Sadece rüzgar diye düşünmek istedi. Ama içinde kesin birilerinin olduğunu biliyordu. Belki bir hırsız, belki bir katil. Murat hızla kalkıp eline geçen oklavayı aldı ve kapıyı açtı. O an büyük bir şaşkınlıkla kala kaldı. Kapının dışında kimse yoktu ama yere bir not bırakılmıştı. Küçük ve kirli bir kağıda yazılmıştı. Yazı tanıdık bir el yazısı değildi. "Hadi dışarı gel. Ya da beni içeri al. Geceyi yalnız geçirmene izin veremem." Murat kağıdı yerden aldı. Gözleri hızla notu okurken bir şey fark etti. Yazının altında neredeyse kurumuş kan lekeleriyle parmak izleri vardı. Hızla telefonunu çıkarıp Leyla'yı aradı. Karısını seviyordu ve o an onun başına bir şey gelmesinden korkmuştu. Telefonu çaldırmaya devam etti. Ama açan kimse yoktu. Gözleri panikle etrafı süzüyordu.
Dışarıda hiç kimse gözükmüyordu. Kapıyı sertçe kapattı. Aniden televizyonun sesi değişti. Kanal birdenbire kendi kendine değişti. Ekranda bulutlarla kaplanmış karanlık bir orman belirdi. Ardından ekranın ortasında bir yüz görünmeye başladı. Yavaşça, ürkütücü bir şekilde Murat'a doğru bakıyordu. O yüz hiç tanımadığı biri değildi. Yüzünde korkutucu bir gülümseme vardı. Birkaç saniye sonra ekran karardı. Her şey sessizliğe gömüldü. O gece Murat hiç uyuyamadı. Sabah gelen kurye kapının açık olduğunu gördü. Murat'ın imzalaması gereken evraklar vardı. Ancak Murat yattığı yerden kalkmıyordu. Adam panikledi ve polisi aradı. Polisler geldiğinde Murat'ı hastaneye sevk ettiler. Bir tür travma sonrası stres bozukluğu, belki de gece boyunca uykusuz kalmış olmasının etkisiyle ortaya çıkmış halüsinasyonlar. Ama Murat ne doktorun söylediklerini ne de çevresini duyuyordu. Yaşadığı o korkutucu geceyi anlatmaya çalıştığında doktorlar birer birer onu dinlese de hiçbirinin anlayabileceği bir şey söyleyemedi. Anlattığı her şey garip ve tuhaf bir şekilde kasaba halkının hayatıyla uyuşmuyordu. Karanlık ormanlar, ekranda beliren korkunç yüzler, kanlı parmak izleri. O gün Murat için inanılmaz derecede uzun geçmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan başındaki zonklamalar, gece yaşadığı gerilim ve sonrasında doktorların bitmek bilmeyen soruları. Anlattıklarına inanıyor gibi de durmuyorlardı. Akşam saatlerinde eve döndüğünde yorgunluğunu atmak için derin bir nefes aldı. Ancak bir eksiklik vardı. Leyla'dan haber alamıyordu. Bu durum içinde büyüyen bir endişeye yol açtı. Sessizlik eve adeta çökmüş ve Murat'ın sabrını zorlar hale gelmişti. Gözleri sürekli telefonda bir haber bekliyordu. O gece Murat gözlerini bir an için kapatarak derin bir uykuya daldığında karanlıkta garip bir ses duymaya başladı. Başta bunun bir rüya mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayamadı. Ancak ses giderek daha güçlü ve belirgin hale geldi. "Bizi buldun, bizi gördün, şimdi bizimle kalmalısın." Murat bir anda uykusundan sıçrayarak uyandı. Odada kimse yoktu ama içinde bir his vardı. Biri ya da bir şey onu izliyordu. Yavaşça gözlerini tekrar kapattı ama ses bu sefer doğrudan kafasında yankılanıyordu. Artık bu durum kabus haline gelmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gözlerini tekrar açtığında odasında tuhaf bir değişiklik fark etti. Yatak odasının her köşesinde yarı silinmiş parmak izleri vardı. Karanlıkta her köşe sanki o parmak izlerinden oluşmuş gibiydi. O an televizyon yine kendi kendine açıldı. Ekranda önce garip bir statik, sonra bir yüz belirmeye başladı. Yüz yavaşça şekil aldı ve karanlık bir gülümseme ortaya çıktı. Murat, yüzün daha önce gördüğü karanlık figürle aynı olduğunu fark etti. Ama bu figür şimdi ekrandan çıkıyor ve ona doğru yaklaşıyordu. Ekrandan yüksek bir çığlık duydu. Murat korkudan geri adım atarken arkasından bir el dokundu. El soğuk ve kasvetliydi. Bir anda sıçrayarak bir daha uyandı. Evden çıkmak için hızlıca kapıya yöneldi. Ancak odada yavaşça sesler yükselmeye başladı. Her köşede karanlık figürler belirmeye başladı ve her biri Murat'ı takip ediyor gibiydi. Bir el omzundan tuttu. Bir anda sıçrayarak bir daha uyandı. Evden çıkmak için hızlıca kapıya yöneldi. Tekrar ve tekrar uyandığında kendisini yerde kaskatı halde yatarken buldu. O gün kasabaya çocukluk arkadaşı olan psikolog geldi. Murat'ın durumunu dinledikten sonra bir şeyler fark ettiğini söyledi.
Bu sadece zihinsel bir şey değil Murat. Korkuların gerçek. Hatırlıyor musun? O malikaneye gittiğimizde onları davet ederdik. Sanırım bir şeyleri uyandırdık. Bu sözler Murat'ın içinde bir korku dalgası yarattı. Gerçekten de malikaneye gittiklerinde eski varlıkları uyandırmışlar mıydı? Malikane nereden çıkmıştı? Öyle bir yere gitmiş miydi? Ali ile mi konuşuyordu? Yıllar önce ölen dostuyla mı konuşuyordu? Ali bir anda kayboldu. Murat'ın hafızasındaki tüm ışıklar yandı ve sonra hatırladı. Çocukken kasabalıların perili ev diye bahsettikleri yere arkadaşlarıyla girip çıkar, oyunlar oynarlardı. Peki bu peri neden şimdi ortaya çıkmıştı? Beynindeki sesler asla susmuyordu. Neden? Nasıl? Çocukluk hatıralarını düşünerek kabuslarına adım attı. Her şey bir iddiayla başlamıştı. Çocuklar kendi aralarında cesaret oyunları oynarken, "Şu perili eve girmeye kimse cesaret edemez," demişlerdi. İçlerinden biri, Ali'ydi, girmeye cesaret etmiş ve bir süre içeride kalmıştı. Sonrasında arkadaşları onu merak edip içeri daldıklarında Ali bir anda karşılarına çıkıp onları korkutmuştu. Ve bu evi oyun alanı haline getirmişlerdi. Ev birçok kahkaha ve muhabbet yuvası olmuştu. Evden her çıktıklarında şunu söylemeyi de unutmazlardı: "Hey perili ev, seni sürekli ziyaret ediyoruz. Bir gün sen de bizi ziyaret et." Salondaki koltuğunda gözlerini açtığında Murat her şeyi anlamıştı. Yaşadığı rüya mıydı, gerçek miydi? Artık anlayamıyordu. Koltukta doğruldu ve televizyonun ekranda parlayan soluk ışığını fark etti. Hemen gözlerini ovuşturdu. O ışık bir şekilde onu büyülemişti. Hemen uzanıp kanal değiştirmeye çalıştı ama televizyonun kumandası bir türlü çalışmıyordu. Her şeyin sessizliğinde bir anda ekrandan çıkan o korkunç, karanlık figürlerle yeniden yüzleşti. Televizyonun ekranı giderek kararmaya başladı. Fakat bir an için ekranda tanıdık bir şey belirdi. O an bir kalp atışı gibi bir kıvılcım hissetti. Ekranın içinde karanlık eller yavaşça göründü. Uzun, ince parmaklar ekranda belirirken Murat'ın gözleri dehşetle büyüdü. Eller, parmak uçları keskin bir şekilde ekrandan dışarı doğru uzanıyordu. Murat, bu korkunç görüntüyü anlamaya çalıştı. Ekranın içinde ellerin hareketleri belirginleşmeye başladı. Yavaşça ince parmaklar ekranda dönüp nehrin suyu gibi sağa sola hareket ederken Murat dikkatle baktı. Bunlar Leyla'nın elleriydi. Ve birden o korkutucu şey gerçekleşti. Ekranın derinliklerinden Leyla'nın sesi duyulmaya başladı. Zayıf ama aynı zamanda çağıran bir ses. "Murat, aşkım, buraya gel. Seni bekliyorum. O kadar yalnızım ki. Hadi gel, beni bul. Seni çok özledim." Murat'ın kalbi çırpınarak hızla atmaya başladı. Televizyon ekranından tamamen çıkmaya çalışan eller yavaşça Murat'ın elini tuttu. Ama o el sıcak değildi, soğuktu. Bir ölüye ait parmaklardı. Murat korku içinde geriye doğru çekildi. Ekran tamamen kararmıştı ama o soğuk, derin ses devam ediyordu. "Beni bırakma canım. Hadi gel. Hadi gel." Murat panikle hemen televizyonu kapatmaya çalıştı. Fakat ekranda son bir ışık parlaması oldu ve aniden bütün ekran bembeyaz oldu. O anda Murat ekrandan bir görüntü daha gördü. Bu sefer Leyla'nın yüzü ekrandaydı. Ama gözleri korkunç bir şekilde boştu, donmuştu. Yavaşça gülümsüyordu ama o gülümseme kesinlikle insana ait bir gülümseme değildi. "Sen de benimle geleceksin. Buradayım. Seni özledim," dedi Leyla'nın sesi. Ekrandan çıkacak gibi. Murat gözlerinde şiddetli bir korku ve dehşetle geri çekildi. Derin bir nefes alarak odadan dışarı koştu.
Ama her şey bir anda karardı. Evin ışıkları gitti. Evdeki karanlık sanki içeriden dışarıya doğru yansıyan bir şey gibi artmaya başladı. Murat hızla pencereye koştu. O an dışarıda Leyla'nın silüetini gördü. Ama Leyla burada değildi. Bu sadece onun bir yansımasıydı. O soluk silüet karanlığın içinde ona doğru yürüyordu. "Canım, gel. Gel ve sonsuza kadar birlikte olalım." Murat bir adım daha geri atarken birden televizyonun sesi tekrar duyuldu. Ama bu defa sadece Leyla'nın çığlıklarıydı. Çığlıklar korkunç bir şekilde büyüyerek her şeyi yutmaya başladı. Murat korkudan titrerken ellerini duvara dayayarak kendini sarmaladı. Birden bir şey fark etti. Televizyondan gelen ses çoktan kesilmişti. Leyla'nın yüzü ekrandan kaybolmuştu. Ancak hala televizyonun içinden bir şeyler geliyordu. Televizyonun dış yüzeyinde korkunç bir şekilde karanlık ellerin gölgesi belirdi. Karanlık yavaş yavaş Murat'ı içine çekmeye başladı. Televizyonun camı Murat'ın bedenini içine almak için genişlemeye devam etti. Son bir çığlık attı ama karanlık her şeyi sardı. Sadece o soğuk ellerin sıcak, korkutucu dokunuşunu hissettiği anı hatırlıyordu. Murat, o anı asla unutamayacak şekilde televizyonun içine doğru çekiliyordu. Son.